Hiç kendine şu soruyu sordun mu? Ben galiba yanlış ülkede doğmuşum ya da belki şöyle dedin. Bu şehre taşındığımdan beri hiç yüzüm gülmedi. Eğer bunları hissettiysen yalnız değilsin. Çünkü hissettiklerin psikolojik değil, tamamen coğrafi. Ya size hayatınızdaki o şansın, o paranın ve hatta o büyük aşkın dünyanın belirli bir koordinatında sessizce seni beklediğini söylesem, hem de astrokartografik ve astrolojik bir coğrafya ile ilgili. İşte karşınızda astrokartografi, yani sizin kişisel coğrafi kader haritanız. Dünyaca ünlü isimlerin, milyarderlerin ve büyük yatırımcıların kullandığı bir sırdan bahsediyoruz burada. Bu videoda sana dünyanın neresinde şanslı olduğunu ve o şansı dünyanın nerelerinde bulabileceğini anlatacağım. Ama lütfen dikkat. İnternette dolaşan şu çizgiye git, zengin ol yalanlarına hemen inanmayın. Valizinizi toplamadan önce bilmeniz gereken çok kritik bir sır var. Eğer birazdan anlatacağım o kuralı bilmezsen şans ararken hayatının en büyük hatasını yapabilirsin. Hazırsan o büyük sırrı çözmeye başlıyoruz. Astrolojiyle bugüne kadar hiç ilgilenmemiş olabilirsin. Hiç sorun değil. Konuyu en sade haliyle anlatacağım sana. Dünyanın enerji merkezleri olduğunu duymuşsundur. Bilim insanları ve araştırmacılar bunlara ley hatları diyor. Mısır piramitleri, Stone Age veya büyük tapınaklar hep bu görünmez enerji hatları üzerinde kurulmuştur. Bunlar dünyanın güç merkezleridir. Peki ya senin de kendine ait bir ley hattı olduğunu söylesem? İşte astrokartografi tam olarak bunu anlatır. Sen doğduğunda tam o saniyede gökyüzündeki gezegenler dünyanın belirli yerlerine enerji ışınları gönderiyordu. Yani sen ilk nefesi alırken Jüpiter dünyanın bir köşesine parlıyordu. Venüs başka bir ülkenin tam üzerinden geçiyordu. Bu sistem gökyüzündeki enerjileri dünya haritasına döküyor. Senin kişisel ley hatlarını ortaya çıkaran harita işte budur. Klasik ve yüzeysel bilgiler sana genellikle şunu söyler. Pembe renkli Venüs'ün hattına gidersen büyük aşkı bulursun. Sarı renkli Jüpiter hattına gidersen şans kapılarını kırar ve zengin olursun gibi şeyler anlatırlar. Keşke her şey bu kadar kolay olsaydı. Ama maalesef sana asıl gerçeği söylemediler. İnternetteki popüler videoların atladığı altın kural şudur. Bir ülkedeki çizginin sana ne vereceği o çizginin adında saklı değildir. Yani senin kendi doğum haritanda saklıdır. Sadece haritandaki renkli çizgilere bakarak karar vermemelisin. Çünkü tehlikeli bir yanılgıya sebep olur bu durum. Hemen somut bir örnek vereyim. Diyelim ki doğum haritanda Jüpiter gezegeni İkizler Burcu'nda yer alıyor. Astroloji dilinde Jüpiter İkizler Burcu'nda zararda çalışır. Gücünü tam gösteremez ve odaklanma sorunları yaşar. Sen de gittin internetteki haritana baktın. Aa dedin. Bir de ne gördün? Jüpiter çizgin tam İngiltere'nin üzerinden geçiyor. Dedin ki bolluk bereket bana yağmur gibi yağar. Hemen gittin koşa koşa Londra'ya taşındın. Çünkü o çizgi şans çizgisiydi değil mi? Öyle biliyordun, öyle anlattılar. Bolluk seni bekliyordu. Ama o da ne? İngiltere'ye gittiğin andan itibaren her şey ters gitmeye başlıyor. Odaklanma sorunları yaşıyorsun. Yüzeysel ilişkiler kuruyorsun. Gereksiz finansal riskler alıp elindekileri de kaybediyorsun. Peki neden böyle oldu? Oysa şans hattına gitmiştin. Çünkü oradaki çizgi gökyüzündeki genel bir şans çizgisi değildi. O çizgi senin hasar almış, zorlanan Jüpiter'in enerjisini yansıtıyordu. Sana bunu basit bir örnekle özetleyeyim. Eğer kaynağındaki su kirliyse, dünyanın öbür ucuna bile gitsen, altından bir musluk da taksan, o musluk temiz su akıtmaz. İşte bu yüzden sadece çizgilere bakarak ülke değiştirmek büyük bir kumardır. Haritandaki Jüpiter her zaman bolluğu vaat etmez. Mesela Satürn'le kavuşumda olan bir Jüpiter'in varsa haritanda, bu senin o alanda devrim yapabileceğini gösterir. Böyle olunca oradaki Jüpiter senin sandığın gibi bolluk bereket değil, hiç bitmeyen toplumsal problemlerin içinde buluverirsin kendine.
Jüpiter'in balıktadır. Para bulacağım diye gittiğin yerlerde bir bakmışsın sanatçı oluvermişsin. Ve bir diğer nokta, madalyonun diğer yüzüne geldiğimizde ise herkesin mesela kaçarak uzaklaşın dediği, orası çok tehlikeli dediği gezegenler vardır. Mesela Satürn-Plüton çizgileri. Astroloji forumlarına girin, herkes bu çizgilerden ölümden kaçar gibi kaçar. Felaket tellallığı yapar. Peki ya asıl mucize senin için ya orada yatıyorsa ne olacak? Bu konuyla ilgili aklıma 2 tane hikaye geldi. Bir tanesi hikaye, bir tanesi ise gerçekten yaşanmış bir olay. Hikaye şöyle gelişiyor. İlk hikayemiz çok zengin bir ayakkabı tüccarı olan, bir ayakkabı satıcısı olan bir iş adamının hikayesi. Yanında 2 tane müdür çalıştırıyormuş bu kişi ve müdürlerinden bir tanesini Afrika'ya gönderiyor. Afrika'ya giden müdür şöyle bir bakıyor, gözlem yapıyor ve raporlarını hazırlıyor. Patronuna geliyor, diyor ki patron diyor zengin olduk, zengin diyor. Neden diyor? Orada diyor hiç kimse diyor ayakkabıyı bilmiyor diyor. Ayakkabıyı diyor ilk götürecek kişi diyor biz olacağız diyor. Bizim sayemizde diyor herkes ayakkabı giyecek diyor. Diğer müdürünü gönderiyor. Diğer müdürü diyor ki patron gözlem yaptım, raporlarım hazır ama diyor biz oraya gidersek kesinlikle diyor iflas ederiz diyor. Neden diyor patron? Çünkü diyor orada hiç kimse ayakkabı giymiyor diyor. Bu 2 farklı bakış açısı 2 farklı kişiyle aynı sonucu getirmiyor işte. Ve siz orada gözlemci olarak kaldığınızda sonuçlar değişiyor. Mesela diğer örneğimde de yaşanmış bir örnek. Yıllar önce bir pimapenciye gittim ve evime pimapen yaptırmak istiyordum o zamanlar. Onun da bir komşusu varmış, o da pimapenci ama adam Türkiye'de iflas etmiş. Borç paçasından akıyor, hacizler geliyor falan. Sonra ona birisi demiş ki gel demişler seni Afrika'ya götürelim. Orada demişler pimapen işi yapacağız demişler. Önce benim gittiğim kişiye teklif ediyorlar. O kabul etmiyor. Benim zaten diyor burada işim gücüm iyi. Siz diyor şu falanca komşu var ona gidin diyor. Neyse o adam da zaten yolun sonuna geldiği için Afrika'ya gidiyor ve orada pimapen işine giriyor. Ve adam bütün borçlarını vesairelerini ödediği gibi o şu anda oldukça zengin bir noktaya geliyor. Siz burada dışarıdan baktığınızda Afrika'da pimapeni kim alacak diye düşünürsünüz. Ama o kişi oraya gittiğinde onun o hatları ilgili yerden geçiyorsa o kişi bir anda köşeyi dönebiliyor. Eskiler de demişler ki zaten bununla ilgili tebdili mekanda hayır vardır. Ama o tebdili mekan yani mekan değişikliğinde hayır olacak ancak o mekan neresi? Neresi benim için daha iyi sorusu ve bunun cevabını bulmak işte bu noktada çok önem arz ediyor. Az önce de bahsettiğim mesela Satürn ve Plüton çizgileri diyelim ki doğum haritanda çok güçlü konumlanmış durumda. Çok kaliteli bir Satürn'ün var ve bu Satürn çizgisi New York'tan geçiyor. Sen oraya gittiğinde ezilmezsin. Belki devletten destek görürsün ve hatta devlet kademeleri gibi, hukuksal alanlar gibi yerlerde tam tersine kendi imparatorluğunu bile kurabilirsin. Çünkü Satürn disiplin demektir, düzen demektir, otorite demektir. Senin haritanda Satürn kısıtlayıcı değil de realizatör olarak çalışıyorsa seni alır kafana koyduğunu her türlü şeyi gerçekleştirmek üzere çalışır. Hatta o gittiğin yerlerde büyük sorumluluklar alırsın. Kariyerinde, prestijinde zirvelere çıkarsın. Herkes sana gitme orada mahvolursun dediği yer aslında senin zirveye tırmanacağın yer ve patron olacağın yer olabilir. Kendi kişisel gücüne eline alacağın yer belki de en çok korktuğun çizginin altında da olabilir. Ama bunların hepsi senin doğum haritandaki o kombinasyonların dünyadaki iz düşümüyle ilgili. Ve orada sadece bir Jüpiter, sadece bir Satürn, sadece bir Plüton olarak bakmaman gerekiyor. O haritanda senin için ne yapıyor? Gördüğünüz gibi dostlar, astrokartografi şuraya taşın, her şey kendiliğinden çözülsün diyen ucuz bir sihirbazlık oyunu değildir. Hani derler ya, coğrafya kaderindir derler. Coğrafya gerçekten de kaderin olabilir. Ama o kaderi okumak için senin o eşsiz doğum haritanın derinliklerine inmek gerekiyor. Gezegenlerinin sana gerçekten neyi vaat ettiğini çözmen gerekiyor. Tabii coğrafya kaderin derken şunu da es geçmemek lazım. Tamam orada doğdun ama orada öleceksin diye bir şey yoktur. Yani bu konuyu biraz daha açmak gerekirse
bir tane ayet vardır. Der ki ayette, onlara yani ahirette onlara sorulduğunda siz neden bir şey yapmadınız diye sorulur. Onlar da derler ki bizim dünyadayken imkanlarımız kısıtlıydı. Fakirdik. Elimizden bu kadar geldi. Bir şey yapamadık derler. Bu cevap onlardan kabul edilmez ve onlara şöyle sorulur. Allah'ın arzı geniş değil miydi? Evet, Allah'ın arzı geniş değil miydi? İşte arkadaşlar bu noktada doğduğunuz yer kaderiniz olsa da tebdili mekan yaptığınız yer sizin kendinizi geliştirebileceğiniz, kaderinizi değiştirebileceğiniz yerler olabilir bu dünyada. Eğer siz de hayatınızın sürekli başa sardığını düşünüyorsanız, dünyada potansiyelimi en iyi nerede yaşarım diyorsanız, nerede eğitim almalıyım, nerede iş kurmalıyım veya nerede huzur bulmam gerekiyor diye merak ediyorsan, bu yolculuğu sadece bir YouTube videosu izleyerek çıkaramazsın. Kendi kişisel leyhatlarını bulmak için profesyonel bir rehberliğe ihtiyacın var. Doğum haritanın sana fısıldadığı o gizli gücü ve doğru ülkeyi bulmak istiyorsan aşağıya bıraktığım linkten profesyonel astrokartografi danışmanlığıyla ilgili detaylı bilgi alabilirsin. Videoyu beğenmeyi ve eğer benimle şanslı ülkem neresi acaba diye merak ediyorsan yorumlarda buluşalım. Kendi gücünü, kendi zenginliğini, kendi güzelliğini ve en önemlisi de en büyük aşkını bulduğun o harika bir coğrafyada yaşaman dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Sonraki bölümlerde görüşürüz.